Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta bu videoda labirent oluşturma sistemini tamamlamayı düşünüyordum. Tamamlayıp paylaşmayı ama dün izlediğim bir video beni çok heyecanlandırdı. Bu yüzden onun üzerine çalıştım. Bu Hypercube adlı bir map. Kaptan Sparkle oynuyor. Videoyu onun kanalından izleyebilirsiniz isterseniz. Map'i de Hypercube Puzzle Map yazarak Minecraft Maps galiba o siteden indirebilirsiniz. Hypercube nedir? Bilmeyenler için. Şurada gördüğünüz şey iç içe geçmiş iki tane küp değil. Dördüncü boyutta yan yana duran ama dördüncü boyutu algılayamadığımız için iç içeymiş gibi e, gösterebildiğimiz iki tane küp. Daha önce dördüncü boyut simülasyonları izlediyseniz ve hatta biraz araştırdıysanız konuyu biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız hemen şöyle kısaca anlatalım. Şimdi şurada iki boyutlu bir canlı olsun. Ee, Şimdi 4 demiştik, 2'ye nereden geldik anlatacağım. Şimdi bizim için şuradan şuraya geçmek çok kolaydır. Z boyutunda ilerle, sonra X'te yan yan git, sonra Z'de gerile var. Niye X'ten duvara kafa atmaya çalışayım ki? Ama iki boyutlu bir canlı için öyle değil. Çünkü iki boyutlu bir canlının dünyası buradan ibaret. Diğer yerleri göremiyor. Buranın önü ve arkası yok onun için. Onun için sağ sol aşağı yukarı var. Bu map'te de biz de aynı şekilde 3 boyuttayız. Üçüncü boyuttan baktığımızda hedefimize ulaşmamız imkansız gözüküyor. Ama dördüncü boyutta bir yol var. Ama tabii ki biz de dördüncü boyutu algılayamadığımız için o çok kolay yolu göremiyoruz. Peki ne yapıyoruz? Bu arkadaşımız üçüncü boyutu göremiyor ama tamamen görmesine gerek yok. Birazcık kafayı çalıştırması yeterli. Şöyle kendisini döndürmesi için bir alet vereceğiz eline. Döndüğünde artık bakın yine iki boyutlu ama X'te değil Z'de ilerliyor bu sefer. Bu şekilde Z'de ilerliyor. Daha sonra kendini bir daha döndürüp X'te ilerliyor. Sonra kendini bir daha döndürüp Z'de gerileyerek hedefine varabiliyor. Biz de bu map'te aynı şekilde 3 boyutta görüyoruz. Kendimizi döndürüp Z'de ilerlemek yerine biz de W'de ilerliyoruz. W'de işte yeterince ilerledikten sonra bir daha dönüp Z'de bir miktar ilerliyoruz. Sonra tekrar W'de ilerliyoruz. Böyle böyle hedefimize varıyoruz. Şuradan mesela e, en baştaki basit şeyi izleyelim. Level 1 4 Dimensions. Evet gördüğünüz gibi arada bir duvar var. 3 boyutlu olarak biz o duvarı geçemeyeceğimizi görüyoruz ama dördüncü boyutta gayet duvarın olmadığı dümdüz yürüyerek geçilecek bir alan var. Gördüğünüz gibi gayet eğlenceli bir olay. Yani bayağı kafa karıştırıyor ama yani sinir etmiyor bence. Çok eğlenceli. Birazcık da yorucu tabii ki. Evet bakın şu an ağacın bir kısmı gözüküyor. Çünkü ağacın kalanı diğer boyutta devam ediyor. Şu an Z'de mi W'de mi bilmiyorum ama şu an ağacın kalanı diğer boyutta olduğu için bize göre havada bir ağaç varmış gibi gözüküyor ama aslında öyle değil. Ağaç gayet düzgünce duruyor. Biz sadece bir kısmını algılayabildiğimiz için öyle görüyoruz. Evet şu an dördüncü boyutta duvarlardan oluşan bir alanda e, şu en baştaki şeyle gösterirsek olayı orada şu duvarın üstünde Z düzleminde duracak şekilde döndürmüş kendini. Bu yüzden full duvar olarak görüyor etrafı. Ee, işte neyse şimdi ben tabii ki bunun map'ini tanıtmakla değil böyle bir şey nasıl yapılır Redstone ve komut bloğuyla onu anlatmakla ilgileniyorum. O yüzden hadi sisteme geçelim. Şimdi benim dünyama dönelim ve bunun Redstone ve komut bloklarıyla nasıl yapılacağını anlatalım. Önce komutları göstermeden şöyle işin bir mantığını anlatayım. Şimdi ben iki boyutta yaşasaydım ve şöyle üç boyutlu küçük bir e, map yapmak isteseydim. Ne yapardım? Benim için şu X boyutu var.
X boyutu dediğim bu demir, mor blok ve gold bloğunu içeren boyut. Ve Y boyutu var, yani yükseklik. Bu olsaydı ama o Z boyutum olmasaydı, yani ben şu şekilde bloklar dizemeseydim ne yapardım? Önce şuraya Z1 map'ini koyardım. Sonra onun altına Z2, yani şurayı koyardım. En alta da Z3'ü koyardım. Yani şurayı. Yani bildiğiniz map'i dilimleyip alt alta koyuyorum. Şimdi ben 3 boyuttayken buradan gold bloğuna gitmek istediğimde ne yaparım? Şuradan cama kafa atıp durmam. Dönerim. Z boyutunda 1, 2, 3 diye ilerlerim. Bir daha dönerim. X boyutunda 1, 2, 3 diye ilerlerim. Sonra bir daha döner. Z boyutunda 3, 2, 1 diye geri gidip hedefime ulaşırım. Bunu 2 boyutta olsaydım ne şekilde yapardım? Önce map'e 1 boyuttan başlayacak şekilde başlardım. Şöyle ve camı unutmuşum. Evet, gördüğünüz gibi şurası X. Cama kafa atıyorum. Tabii ki geçemiyorum. Benim böyle dönüp Z'de ilerleme seçeneğim yok. O zaman ne yapabilirim? Şöyle yapabilirim. Derim ki ben X1'deydim değil mi? X1'deki Z1'i al, koy. Yani şu demir bloğunu. Sonra X1 Z2'deki blokları koy. Yani şu kum taşı bloğu. Sonra X1'deyim, hala iniyorum. Z3'teki bloğu koy. Yani çimen. Şimdi ne yaptım? Şu an artık ben Z boyutunda ilerliyor olarak sayıyorum sistemde. Diyorum ki şu sağdaki şey ileride göstereceğim. O bu map'ler burasıyla alakalı değil. Şimdi ilerliyorum. Z1, Z2, Z3 diye ilerledim. Sonra tekrar dönmem lazım. Dönüyorum. Döndüğümde neredeyim şu an? Ben en son neredeydim? Z3 boyutundaydım. Z3 boyutunu yerleştiriyorum. X1, X2, X3 diye. İlerliyorum şimdi. X1, X2, X3. Şimdi bir daha dönmem lazım. Bir daha dönmek için ne yapıyorum? Bir daha burayı kopyalıyorum. Nasıl? X3 Z1'deki yeri koy. Sonra X3 Z2'deki yeri koy. Sonra da X3 Z3'teki bloğu koy. Şimdi döndüm. Z3, Z2, Z1 diye ilerleyip gold bloğuma vardım. Evet, bakın. Orada da demir, kum taşı, çimen, 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 kum taşı, gold şeklinde ilerleyerek varmıştık hedefe. Burada da aynı şekilde vardık. Bu hem konuyu anlamak için hem de sistemin çalışıp çalışmadığının bir sağlaması. Çünkü 4 boyutta şöyle kurup orada deneyip sistemin doğru olup olmadığını kontrol edemem. Şimdi geçelim 3 boyuttaki sistemi göstereyim. Şimdi bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Şu yumurtayı alıyoruz yanımıza. Şimdi ben şurada boyutları kurdum. X, Y, Z. Yine aynı şekilde Y yükseklik, X yatay, Z de şöyle derinlik. W boyutu yok. W boyutu bizim 4. boyutumuz. W boyutunu şöyle yaptım. Şurası W1. Buradaki bütün bloklar W1'de. Nasıl yani? Mesela diyelim şurası X1 ya. Ben şu anda da X1'deyim. Ne kadar yükselirsem yükseleyim X1'deyim. Benim Y'm değişiyor değil mi? Aynı şekilde bunun içindeki hareketlerin senin X, Y, Z'ni değiştirir. W değerini değiştirmez. Şurası senin W2 boyutun. Bunun içindeki hareketlerin W'nu değiştirmez. Bunun içindeki hareketlerin sadece X, Y, Z'ni değiştirir. Burası da W3 boyutu.
Peki ben bu W'lar arasında nasıl geçiş yapacağım? Şöyle yapacağım. Ee, Burayı da dilimleyeceğim. Nasıl yani? Ben şu şekilde ilerlediğimde Z'de ilerliyorum ya. Şöyle yapacağım. Diyeceğim ki ben dönmek istiyorum. Dönmek istediğimde bana şöyle yap. Şu an ben Z1'deyim değil mi? Z1W1'i al. Z1W2'yi al. Z1W3'ü al. Sonra bunları şuraya Z1W1, Z1W2, Z1W3 diye koy. Sonra şuraya yürüdüm geldim. Şimdi bir daha değiştirmek istiyorum. Benim W boyutumu al. Olduğu gibi buraya klonla. Sonra oradan şuraya yürüyorum. Sonra tekrar benim Z1W1, Z1W2, Z1W3'ümü al buraya koy şeklinde yaparak Z boyutundaki hareketimi sisteme W olarak gösteriyorum ve ilerliyorum. Hemen şöyle bir örnek yapayım. Şurası gördüğünüz gibi W bir boyutu tamamıyla. Şu an döndürdüm. Bakın şu an W1'deki Z1'deyim. Bakın altın bloğu, demir bloğu. Şuraya yürüdüğümde burası bakın kum taşı. W2'deki Z1'deyim. Ve şuraya yürüdüğümde de W3'teki Z1'deyim. Bakın merdiven. Şimdi döndür dedim. Pardon yanlış yumurta. Döndür dedim. W2'de kaldım. Yanlış oldu. Bir daha döndür. Ha. Şu an şu boşluk neresi? W3'teki Z2. Şurası neresi? W1'deki Z2. Şuraya yürüdüm. Bakın şu an tamamıyla W3 boyutundayım. Hareketlerim şu sağdaki yerde bakın. Z'mi değiştiriyor. Şimdi bir daha döndürmek istedim diyelim. Döndür. Hayır yanlış oldu. Döndür. Bakın Z değerim değişmedi. Z değerim yürürken değişmiyor. Neden değişmiyor? Çünkü şurada durduğumda W3'ün Z3'ündeyim. Şuraya geldiğimde W2'nin Z3'ündeyim. Şuraya yürüdüğümde bakın toprak W1'in Z3'ündeyim. Buradaki hareketim Z'mi değiştirmiyor. W'mu değiştiriyor gördüğünüz gibi. Bakın şu an 3'teyim. Şu an bakın kum taşı 2'deyim. Şu an bakın toprak W1'deyim. Şimdi tekrar şuraya gelelim. Döndür. Bakın şu anda hareketlerimde X, Y, Z'mi değiştiriyor. W'mu değiştirmiyor hiçbir şekilde. Şimdi şuraya geçelim. Ve tekrar döndürelim. Bakın. Şimdi ne oldu? Yürüdükçe W değerim değişiyor. Neden? Z değerim sabit. Şu an ben Z1 bloğundayım. Şurada bakın merdivenin üstünde duruyorum. W3'teki Z1. Şuraya yürüdüm. Bakın kum taşı. W2'deki Z1. Şuraya geldim. Bakın cam bloğu. W1'deki Z1. Bakın yürüdükçe W'm değişirken Z'ye bakalım. Hiç değişmiyor. Çünkü bütün bu yürüdüğüm yerler aslında bir Z bloğu. Farklı yerlerin Z'si ama bir Z1 bloğu. Şimdi komut bloklarını göstereyim. Komut bloklarıyla nasıl yapıldığını. İlk olarak benim X, Y, Z'mi ölçmem lazım. Şu an hani X, Y bize lazım değil ama onları da hazırladım. Z'mi nasıl ölçüyor? Şöyle. Şurada diyor ki herkes ve Z ve skoru 0 olan ya da şunu karıştırmayalım şimdi X, Z V'yi. Herkes kendisinin 12 yüksekliğine baksın. Oradaki yönü kontrol etsin. Bu mesela beyazı kontrol ediyor. Eğer beyazsa bu kişinin Z1 skoru 1. 12 yüksekliği şu yükseklik. Ben şurada durduğumda sistem buradaki beyaz yünleri görüyor ve diyor ki sen Z1'desin. Şöyle yürüdüğümde şu ikinci blok turuncu yünleri kontrol ediyor. Bakıyor burada turuncu yün var. Tamam diyor sen Z2'desin.
Üçüncü de bu rengi kontrol edip Z3'te olduğumu söylüyor. Z ile X ile Y'de yine aynı çalışıyor. Z ve W'da değişiyor sistem. Neden değişiyor? Ben Z'mi aynı zamanda W olarak da kullanıyorum. Bu yüzden ZV isimli ikinci bir skor oluşturdum. Bu skorum sıfırken benim hareketlerim Z'deki değerimi değiştiriyor. Ancak dönmeye karar verip haritayı yenilediğimde W'de hareket etmeye başladığında Z skorumu değiştirmiyor. Çünkü bakın bu ZV sıfır olanlarda çalışıyordu. Burada ZV bakıyor 1 mi? Tamam artık sıra bende değil. Bu bloklar çalışmaya başlıyor ve hareketine göre W'nu değiştiriyor. Bakın beyaz yün var W1, turuncu yün W2, bu morumsu renk W3. Bu şekilde koordinatlarımı ölçebiliyorum. Koordinatları ölçtükten sonra ne yapıyorum? Bu elimdeki yumurtalar tabii ki bu aşağıdaki sistemleri çalıştırıyor. Şuradaki komut bloğu diyor ki yerde W isimli bir canlı varsa ve oyuncunun W skoru 1 ise bu ne demek? W skoru 1 demek. Bu adam burada demek değil mi? O zaman burayı olduğu gibi şuraya klonla diyor. Bu da yine yerde W isimli canlı var. W skoru 2 ise W skoru 2 olan adam nerededir? Şuradadır değil mi? Burayı olduğu gibi buraya kopyala diyor. Üçüncüsü de W3 için aynısını yapıyor. Ondan sonra bize yeni bir yumurta veriyor. O da Z isimli ve W isimli canlımızı öldürüyor. Buraya geldiğimizde işler birazcık daha uzun ama çok karışık değil. Buraya geldiğinde diyor ki yerde Z isimli bir canlı var mı? Yani bu adam yumurtayı kullanıp burayı döndürmek istiyorum demiş mi? Demişse bu kişinin Z skoru 1 ise şuradan bir dilim al. Bir dilim dediğim sadece şurası. Şurası ve şurayı alma. Sadece burayı al ve şuraya klonla. Sonra diyor ki şimdi buna şuraya da yap. Şurası için de yap. Çünkü burası da hatırlarsanız Z1'de. Burayı da al. Şu ikinci kısma yapıştır. En son aşağıdakini al. Bunu da üçüncü bir komut bloğu yapıyor. Burayı al. Burayı da bu en sona yapıştır. Bakın Z1'lerden oluşan W'da yürüdüğünüz bir boyut oluşturdu size. Bunun aynısını Z'si 2 olanlar için yapan 3 komut bloğu, Z'si 3 olanlar için yapan 3 komut bloğu var. İş bittikten sonra kişinin ZV skorunu değiştir. Şurada da var aynısından göstereyim. Çünkü döndürdüğümde aynı zamanda Z'de ve W'de yürüdüğümü de değiştirmem gerekiyor. Onu da bu skorla kontrol ediyordum hatırlıyorsanız. O yüzden döndürdükten sonra o skorumu da değiştiriyorum. Sonra yeni yumurta ver. Sonra da o yerdeki canlıyı öldür. Şimdi belki kafanız karışmıştır. Normaldir. Çok iyi hani anlarken bir şeyleri iyiyim ama anlatırken o kadar iyi değilim. Ama biraz uğraştıktan sonra hepinizin anlayabileceğini düşünüyorum. Böyle map yapmak isteyenler ve konuyu daha iyi anlamak isteyenler için örnek olması açısından böyle daha büyük, birazcık daha kompleks bir şey yapıp 2 hafta sonra inşallah paylaşacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz.